Merhaba dostlar, bugün Almanya'nın en sıcak konulardan birini ele alıyoruz. Bir tarafta hükümet yeni reform paketiyle sosyal yardımlarda kısıtlama giderken diğer yanda devleti borçlandıracak şekilde savunmaya ek bütçe ayırdı. Bu konu Almanya'da ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı. Halkın bir kesimi buna karşı çıkıyor, bir kesim ise savunma ihtiyacının doğru bir politika olduğunu söylüyor. Yapılan anketlerde Başbakan Merz'e olan güven %75 eksi durumda. Almanya'da yapılan anketlerde en büyük kaygı enflasyon. Türkiye gibi çok yüksek bir enflasyon söz konusu değil. Sadece %2,2. Ama bu bile halkta bir endişe yaratıyor. Çünkü halk ciddi bir şekilde %1'lik bir yükseliş durumunda bunun kendi cebine yansıyacağının farkında. Alman toplumu çok bilinçli bir toplum bu konuda. Özellikle Avrupa'nın sanayi devi, aynı zamanda ekonomik motor gücü olan böyle bir devlette %1'lik bir enflasyon artışı ciddi bir şekilde halkın alım gücünü etkileyecektir. Bu aynı şekilde halkın refahını da doğrudan etkileyecektir. Bu konuda yapılan araştırmalarda halkın çoğunluğu fiyat artışlarından, alım gücünün düşmesinden kaygı duyuyor. Diğer konulardaki halkın endişesi giderek azalmış ama özellikle enflasyona birçok kişi dikkat çekiyor. Bu konuda Alman hükümetinin çok dikkatli bir politika izlenmesi gerekiyor ama koalisyon hükümeti arasında da tartışmalar var. Başbakan Merz'in açıklamalarına Sosyal Demokrat Parti Bakanı ciddi tepki veriyor. Bu bir gerçek. Almanya'da son dönemde savunmaya ayrılan bütçe giderek artırılıyor. Özellikle Rusya-Batı gerilimi, Ukrayna Savaşı sonrası Almanya'da savunmayı arttırma yönelik politikalar ön plana çıkıyor. Bu alanda Avrupa'nın en büyük mühimmat fabrikası Almanya'da açıldı. Savunmaya 100 milyar bütçe ayrılmıştı daha önceki hükümet. Bu 2029'a kadar bu bütçenin katlanarak artırılması bekleniyor. Aynı zamanda 17 Eylül'de Başbakan Merz yeni hükümetin reform paketini açıkladı. Bu reform paketinde devletin borçlanmaya doğru gitmesi söz konusu. Alman hükümeti bir taraftan savunmaya ek bütçe ayırırken bunun parasını nereden çıkarıyor? Bunun parasını işte sosyal yardımlardan kesintilere giderek çıkarmayı düşünüyor. Bu da ciddi bir şekilde halkın bir tepkisine yol açıyor. Yani bu yeni reform paketindeki düzenlemelerden biri de sosyal yardımların sıkılaştırılması söz konusu. Denetimler artırılıyor. Eskisi gibi her isteyen sosyal yardım alamayacak. Bir taraftan düşük sigortalı çalışıp da sosyal yardım alan insanlar da var. Evet, bu doğru ama aynı şekilde dar gelirli aileler var. Sosyal yardımlara ihtiyacı olan insanlar var. Yani geçimini sosyal yardım olmadan yapamayacak olan kesim de söz konusu. Bu yeni pakete birlikte bu insanlar şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Savunmaya ayrılan bütçe konusu ciddi bir şekilde Alman toplumu tarafından tartışılan konulardan biri. Neden eğitime, sağlığa, diğer kamu hizmetlerine bütçe ayrılmıyor da savunma ayrılıyor? Evet, savaş riski söz konusu. Rusya ile Ukrayna arasındaki Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Batı Rusya gerilimi ciddi bir şekilde tabii ki Alman hükümetini de silahlandırmaya doğru götürüyor. Bu anlamda zorunlu askerlik yeniden gündeme geldi. Ek 100 bin kişilik bir orduya ihtiyaç söz konusu. Bunu da yeni hükümet planları arasına almış durumda. Tabii bu savunma stratejisi Almanya'nın NATO taahhütlerini yerine getirme ihtiyacından kaynaklı. Özellikle Trump'ın dengesiz politikası bir anda parlaması ve Avrupa'nın gücünü çekmesi söz konusu Almanya'yı ve Batı'yı, Avrupa'yı Rusya karşısında yalnız bırakabilir. Bu da Almanya'da yeniden silahlandırma yarışını daha da hızlandırmayı beraberinde getirdi. Bu alanda Almanlar giderek daha da silahlanmaya başladı. Ama toplum ciddi bir şekilde kaygılı, buna karşı çıkıyor. Buna karşı çıkan çok ciddi bir kesim var. Almanya'da bugün yaşananlar bize bir ders veriyor. Bir kesim güvenlik ve savunma önemli diyor ama sosyal adalet ve halkın alım gücü de bir o kadar önemli. Özellikle ben ikinci şıktan yanayım. Yani sosyal adalet ve halkın alım gücü yoksa istediğiniz kadar güçlü bir devlet olun. Tabii bir taraftan da bu savaş riskinden dolayı ister istemez halkın belirli bir kesimi, çoğunluğu demeyelim ama belirli bir kesimi de hükümetin bu politikalarını destekliyor. Ama başta da videonun başında da belirttiğim gibi halkın %75'i Alman Başbakanı Merz'in politikalarından memnun değil.
savunma için bütçe ayırmak mı yoksa halkı enflasyon fırtınasının tam ortasında sadece bırakmak mı? Almanya son dönemlerde en çok tartışılan konulardan biri bu. Takipte kalın, gelişmeleri birlikte izleyelim.